Yeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görüntüsünü hem lezzetini çok beğeneceğiniz, aynı zamanda ekonomik ve de lezzetli bir tarif hazırlayacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen işime başlıyorum. Öncelikle 6 adet orta boy yumurtayı uygun bir çırpma kasesinin içerisine alalım. Ardından üzerine 2 çay bardağı toz şekeri ekleyerek mikserle tamamen beyazlayıp krema kıvamını alana kadar çırpmaya devam edelim. Yumurta ve şeker istediğimiz kıvama geldikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı maden suyu ekleyelim. Hemen peşinden hiç bekletmeden toz malzemelerimizi elekten geçirerek üzerine ekliyoruz. Birer paket kabartma tozu ve toz vanilin ve 2 su bardağı 200 mililitrelik bardakla tepeleme olacak şekilde unu ilave edelim. Bir taraftan ununu eklerken diğer taraftan mikserin düşük devriyle çırpmaya başlayalım. Toz malzemelerimizi ekledikten sonra kesinlikle çok fazla çırpmaya gelmez. O kabarıklığını sönmesini istemiyoruz. O yüzden yavaş yavaş çırpalım. Malzemeler içerisinde homojenize bir kıvam aldıktan sonra hızlıca mikseri çıkardım ve şöyle bir spatula ile kenarlarını içe doğru getirip güzelce bir kez daha karıştırdım. Ardından yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine yarısını ekliyorum. Yani hamurun yarısını bu tepside kullanıyoruz. Diğer yarısını daha sonra pişireceğiz. Böyle hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirdim. Sizlere her zaman söylediğim gibi fırından fırına pişme süresi mutlaka değişecektir. O yüzden kontrollü davranmakta fayda vardır. Ancak ortalama süre 12 dakika kadardır. Hızlıca pişeceğinden dediğim gibi kontrollü davranın ki üzeri yanmasın ve kekiniz kurumasın. Geriye kalanını da yine tepsinin üzerine aldım. Farklı bir yağlı kağıt serdikten sonra tepsiye aldım. Tekrardan fırına gönderip o şekilde pişirmeye devam ettim. O da piştikten sonra hızlıca sosumuzu hazırlamaya başladım. Şu anda çilek mevsimi olduğu için özellikle çilek kullanmak istedim. Ancak bu tarifi daha önce elmalı da denemiştim. Yine aynı şekilde sosunu hazırlamıştım. Sizler de yapabilirsiniz. Veya elinizde reçel varsa reçelle veya marmelatla da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sizlere şimdilik çilekli sosun tarifini veriyorum. Ortalama 300 gram kadar çileği küçük doğradıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı su ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Ortalama 2-3 dakika kadar kaynayıp yumuşamaya başladıktan sonra blenderdan geçirelim. Tamamen pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra 2-3 dakika daha kaynattım. Ardından yarım çay bardağı kadar suyun içerisine 2 dolu tatlı kaşığı kadar mısır nişastası ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım ve bu şekilde hazır olan sosun içerisine ekliyorum. Bağlama amaçlı ilave ediyoruz bu arada. Eğer yeteri kadar bağlandığını düşünmezseniz, sosunuz bu kıvama gelmediyse yine birazcık daha nişastalı su ilavesi yapabilirsiniz. Böyle birkaç dakikada kaynattım ve artık hazır oldu. Şimdi her iki keki üst üste yerleştirdim. Öncelikle yağlı fırın kağıdını çıkartıyorum. Ardından kenarlarını kesiyorum. Görüntüsü daha güzel olsun diye yapıyorum bu arada. Hem de üzerlerine kırıntı olarak ilave edeceğim. Daha ince de kesebilirsiniz. Hemen kestiğimiz yerleri çıkartalım. Çok aşamalı değil. Hızlı bir tarif aslında. 1 saat içerisinde tamamen her şeyle hazır olmuş olur. Ancak ben sizlere detaylı anlatmaya çalıştım ki ilk defa yapacak olanlar güzelce hazırlayabilsinler. Zaten başka bir yerde de görmemişsinizdir. Çünkü tarif bana ait.
Daha öncesinde de sizlerle paylaşmıştım. Tamamen doğaçlama gelişen tariflerimden bir tanesiydi. Elimde olan malzemelerle ortaya böyle bir şey çıkarmıştım ama daha önceki tarifimi elmalı yapmıştım. O da çok beğenilmişti. Eminim bunu da çok beğeneceksiniz. Bu arada ben sosu sıcak döktüm, ancak isterseniz biraz soğutup o şekilde de üzerine yayabilirsiniz. Birkaç dakikada beklerseniz zaten tamamen soğur üzerinde. Ben biraz bekledim. Üzerinde tamamen soğuduktan sonra diğer katını koydum ve tekrardan üzerine sosunu gezdiriyorum. Başta da söylediğim gibi elinizde marmelat varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle yavaşça spatula ile her tarafına yaydım. Şimdi geriye kalan kenarından çıkardığımız parçaları da hemen mutfak robotunun içerisine alalım ve robottan pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirelim. Eğer ki olur da kenarlarını kesmek istemezseniz üzerine fındık veya fıstık da serpiştirebilirsiniz. Şimdi hazır olan kırıntımızı kekin üzerine gezdirelim. Bu arada ben kek diyorum, pasta da diyebilirsiniz, tatlı da, tamamen size kalmış. Ancak mutlaka deneyin, gerçekten çok lezzetli. Bu gördüğünüz tepsinin üzerindeki tamamı sadece 2 saatte bitti. O kadar beğeniliyor ki. Yani çok da fazla söze gerek yok. Denerseniz mutlaka yorumlara yazın ki deneyecek olan herkese de fikir olmuş olasınız. Bu arada ben çok dinlendiremedim. Biliyorsunuz ki çekim yaptığım için gündüz ışığı benim için çok önemli. Işığı kaybetmemek açısından çok fazla dinlenme aşamalarına dikkat edemiyorum. Olabildiğince hızlı davranmaya çalışıyorum. Ancak elinizde zamanınız varsa biraz bekletebilirseniz mutlaka 2-3 saat kadar dinlendirip ardından dilimleyip servis ederseniz çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Bu arada hiçbir aşama karanlık kalmasın diye bu aşamayı da detaylıca, yani kesiminde göstermek istedim. Çünkü biliyorsunuz herkes her zaman mutfakta değil. İlk kez yapacak olanlar için de her detayı göstermek zorundayız. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bulut gibi yumuşacık ve çok lezzetli bir pasta. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle hemen hızlıca tepsinin üzerine alıp tekrardan sunum için hazırladım. Şimdiye kadar elmalı, çilekli hazırladım. Ancak orman meyveleriyle ve farklı meyvelerle de kesinlikle denenebilir. Ve artık tatlımız servise hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi çok fazla süslemeye gerek yok. Kendisi, görüntüsü de çok süslü ve çok güzel oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Bu gördüğünüz tepsideki tatlıların tamamı toplamda 1 saat içerisinde yok oldu. Sadece tadına bakabildim ama kesinlikle mükemmel bir tarif. Eğer tarifi denerseniz başta da söylediğim gibi deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayınız lütfen. Eğer emeğime saygı olsun isterseniz, bu kadar böyle açıklamalı detaylı tariflerime saygı duyuyorsanız lütfen beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın. Huzurlu, bereketli, nice güzel günlere inşallah.